Merhaba Başaklar, Aralık ayı gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, öncelikle Aralık ayı giriş enerjilerine şöyle bir bakalım. Aralık ayına girerken gökyüzü sizleri iç dünyanıza, köklerinize ve duygusal güvenliğinize dönmeye çağırıyor. Güneş, Mars ve Venüs Yay burcunda sizler için ev, aile, geçmiş ve içsel denge alanında güçlü bir hareketlilik yaratıyor. Bir süredir bastırdığınız duygular bu dönemde daha görünür hale gelebilir. Artık hem geçmişi anlamak hem de yeni bir temel kurmak zamanı. Ev değişikliği, taşınma, dekorasyon ya da aile içi ilişkilerle ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Mars'ın bu alandaki hareketi bazen gerginlikleri de tetikleyebilir ama aynı zamanda sizi eyleme geçmeye de zorlar. Evinizde veya duygusal yaşamınızda artık bir düzen kurulması gerekiyor. Bu enerjiyi doğru kullanırsanız köklü bir istikrar yakalayabilirsiniz. Merkür sizin yönetici gezegeniniz Akrep burcunda ilerliyor. Bu dönem düşünceleriniz daha derin, sezgileriniz daha güçlü olabilir. İletişim tarzınız yüzeysel değil, araştırmacı olacaktır. Kardeşlerle, komşularla ya da yakın ilişkilerle, yakın çevreyle ilişkilerde gizli kalmış bazı konular açığa çıkabilir. Bu bilgiyi öğrenebilirsiniz, bir yüzleşme yaşayabilirsiniz veya önemli bir gerçeği fark edebilirsiniz. Venüs ise Yay burcuna Lilith'le kavuşumda ve Uranüs'le karşıt açıda. Bu etki özellikle aile ve kariyer arasında denge kurmakta zorlanabileceğinizi gösteriyor. Bir yandan evde özgürlük istiyor, bir yandan da dış dünyadan onay bekliyor olabilirsiniz. Uranüs'ün 29 derecede olması artık bir karara varmanız gerektiğini gösteriyor. Duygusal özgürlükle sorumluluk arasında yeni bir denge kurma zamanı. Venüs'ün Neptün'e yaptığı uyumlu açı ise ilişkilerinizde anlayış, şefkat ve duygusal şifa enerjisi de getiriyor. Jüpiter ise Yengeç burcunda retroda. Bu sizin için arkadaşlıklar, sosyal çevre ve geleceğe dair hedefler alanında bir içten gözden geçirme süreci anlamına geliyor. Eski dostluklar yeniden gündeme gelebilir. Geçmişte verdiğiniz bir sözü tutmak isteyebilirsiniz. Ancak Jüpiter'in Kiron'la da bir kare açısı var. Paylaşım alanında eski yaraları tetikleyebilir. Bu defa bağ kurarken kendinizi kaybetmeden sınırlarınızı koruyarak ilerlemeniz gerekiyor. Satürn'ün desteğiyle bu deneyimler sizi daha bilinçli ve olgun ilişkiler kurmaya yönlendirecek. Uranüs'te dediğim gibi Boğa burcunda 29 derecede retro konumda inançlarınızı, düşünce yapınızı ve hayat felsefenizi dönüştürüyor. Artık sizi sınırlayan bir bakış açısını geride bırakabilirsiniz. Neptün'le yaptığı uyumlu açı bu süreci sezgisel farkındalıkla bütünleştiriyor. Ruhsal bilgi, alternatif eğitimler veya ilham veren bir yolculuk bu dönemde gündeme gelebilir. Ve Plüto da ileri hareketine devam ediyor artık. Uzun zamandır sizi yoran iş, sağlık ve yaşam düzeni temalarında artık netlik kazanıyorsunuz. Plüto Venüs'le de üçgen açıda bu dönüşümün hem verimli hem de zarif bir biçimde ilerleyeceğini söylüyor. Sevgili Başaklar, Aralık ayının giriş enerjileri size diyor ki dış dünyanın karmaşasını düzeltmeden önce kendi iç dünyanı düzenle. Kendinizi ve köklerinizi onardığınızda hayatın diğer alanları da doğal olarak hizaya girecek. Bu ay içsel huzuru yeniden kurduğunuzda gerçek gücünüzü de hatırlayacaksınız. Ruhunuzu dinleyin çünkü yönünüzü artık kalbiniz belirleyecek. Aralık ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi geçiyoruz Aralık ayının astrolojik gündemine. Aralık ayının ilk yarısı sizin için hem kariyerinizde hem özel hayatınızda güçlü bir dönüm noktası olabilir. Sevgili Başaklar, bir yandan sorumluluklarınız büyüyor, diğer yandan içsel huzur ihtiyacınız artıyor olabilir. Evren sizden artık dengeyi bulmanızı istiyor. Başkaları için değil, kendiniz için. Gökyüzü sizi yeni bir olgunluk seviyesine davet ediyor. 5 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin 10. evinizde kariyeriniz, toplum önündeki duruşunuz ve yaşam yönünüz bu dolunayla birlikte görünür hale geliyor. Güneş, ay ve ay düğümleri hepsi 13 derecede büyük bir kare açı oluşturuyorlar. Bu gökyüzü sizi profesyonel hedeflerinizle aile hayatınız arasında bir net seçim yapmaya itiyor. Belki işte bir dönüm noktası, belki de ailevi bir sorumluluk size yeni bir yön belirliyor. Artık nereye ait olduğunuzu, hangi alanda kök salmak istediğinizi belirleme zamanı.
Unutmayın, gerçek başarı sadece zirveye çıkmak değil, orada huzuru da bulabilmektir. 7 Aralık'ta Ay ile retro Jüpiter kavuşum halinde olacak Yengeç burcunda. Bu kavuşum sizin arkadaşlıklar, ekip çalışmaları ve topluluklar alanında geçmişten gelen bir dostluk, eski bir proje ya da sosyal bir bağlantı yeniden gündeme gelebilir. Ayında Merkür ve Satürn'le üçgen açıları var. İlişkilerinizde duygusal olgunluğu destekliyor. Bir arkadaşınızla aranızdaki bağ güçlenebilir ya da size ilham verecek biriyle karşılaşabilirsiniz. Bu aynı zamanda ortak bir vizyonla ilerlemek için ruhsal bir destek zamanı. 8 Aralık'ta Satürn Balık burcunda ileri hareketine başlıyor. Bu geçiş sizin 7. evinizde, yani ilişkiler, ortaklıklar ve taahhütleri etkiliyor. Son aylarda ilişkilerinizde bazı testlerden geçmiş olabilirsiniz. Kiminle gerçek bir dayanışma içinde olduğunuzu, kimlerin yanınızda kalacağını artık daha net göreceksiniz. Satürn burada sizden olgunluk ve sınır talep ediyor. Sağlam bağlar güçlenecek, zayıf temelli ilişkiler ise çözülecek. Evren size diyor ki, bağ kurmaktan korkma ama kendini de unutma. 9 Aralık'ta Mars Satürn'le kare açıda olacak. Mars sizin 4. evinizde, Satürn ise 7. evinizde. Bu enerji ailevi konular ile ilişkiler arasında bir baskı yaratabilir. Ev taşıma, aile içi sorumluluklar veya partnerle ilgili konular gündeme gelebilir. Venüs ise ay düğümleriyle tek kare açıda olacak. Kendinizi parçalanmış hissedebilirsiniz. Ama bu gökyüzü sizi duygusal olarak büyümeye çağırıyor. Köklerinizle ilişkilerinizi yeniden tanımlayın. Kimi zaman ben demek ilişkilerde dengeyi korumanın ilk adımıdır. 10 Aralık'ta Merkürle Uranüs karşıtlık yapıyorlar. Bu düşünceleriniz, inançlarınız ve eğitim biçiminiz arasında güçlü bir farkındalık doğabilir. Beklenmedik bir haber, yeni bir bakış açısı veya seyahat planı gündeme gelebilir. Fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin ama acele kararlar da vermeyin. 11 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Zihin artık ev ve aile konularına odaklanıyor. Belki ev düzeninizde bir değişim, belki de köklerinize dair içsel bir konuşma. Bu geçiş sizi kendi geçmişinizle barıştırabilir. Sevgili Başaklar, Aralık ayının ilk yarısı hem sorumluluk hem duygusal olgunluk zamanı. Bir yandan ilişkilerde dengeyi kuruyor, diğer yandan kendi içsel huzur alanınızı yeniden inşa ediyorsunuz. Gökyüzü diyor ki planların değişebilir ama yönüm belli, içsel denge. Bu süreçte kalbinizle aklınız uyum içinde çalışırsa Aralık ayı size güçlü bir yeniden doğuş enerjisi getirecek. Ve geliyoruz 12 Aralık'a. Güneş Yay burcunda, Ay ise sizin burcunuzda bir kare açı içindeler. Bir yanda kalbiniz, ev, kökler, güvenlik diyor. Diğer yanda aklınız geliş, değiş, genişle diyor. Ve siz bu iki zıt yön arasında kalmış gibisiniz. Gökyüzü bugün sizden tek bir şey istiyor. Duygularınızın düzenini değil, anlamını bulmanız. Ay sizin burcunuzda olduğunda her şey daha hassas, daha görünür olur. Bütün duygular büyüteç altında. Küçük detaylar büyük anlamlar taşır. Ama Güneş ise Yay burcunda size diyor ki büyük resmi kaçırma. Yani bugün ne kadar mükemmel olmaya çalışırsanız o kadar zorlanabilirsiniz. Bırakın akışın kendisi sizi eğitsin. Merkür ve Lilith de Akrep burcunun son derecelerinde kavuşumda aynı gün. İletişim alanınızı karıştırıyor. Zihin derinleşiyor, sezgiler keskinleşiyor ama sözler sertleşebilir. Bir sır, bir yüzleşme ya da gizli bir gerçeğin ortaya çıkışı mümkün bugün. Çünkü bu kavuşum Boğa'daki Uranüs'e de karşıtlık yapıyor. Ani bir farkındalık, bir bilgi, bir konuşma sizi sarsabilir. Belki bir arkadaş, kardeş ya da yakın çevrenizle aranızda çözülmemiş bir konu tekrar gündeme gelebilir. Bu enerji eski bir düşünce biçiminizi yıkmak için geliyor. Başak burçları kontrolü kaybetmekten bazen korkarlar ama bu daha yüksek bir bilince geçmek demektir. Mars da Yay burcunda ilerliyor ve Satürn'le Neptün'le kare açıda aynı gün. Bu açı ilişkiler ve ailevi bağlarınızda bir gerilim yaratabilir. Bir yandan özgürleşmek istiyorsunuz, diğer yandan da ya yanlış anlaşılırsa diye korkuyorsunuz. Bu enerjide sınırlar bulanıklaşabilir. Özellikle yakın ilişkilerde evren size önce kendinle netleş diyor.
Gökyüzünde bir tek ara açı kalıbı da var aynı gün. Venüs ve Ay düğümleri arasında bu güçlü formasyon bırakma dersi getiriyor. Bir süredir her şeyi düzeltmeye, düzenlemeye, anlamlandırmaya çalışıyorsanız işte şimdi evren diyor ki artık analiz etme, hisset. Sevgi, yaşam ve ilişkiler mükemmel olduğunda değil, akışta olduğunda büyür. Kendinizi sürekli düzeltmeye çalışmak yerine kendinize şefkat göstermeyi deneyin. Yengeç burcundaki Jüpiter de Kiron'la kare açıda aynı gün dostluklar, hayaller ve ortak değerler alanınızı etkiliyor. Belki bir arkadaşlık sizi hayal kırıklığına uğratıyor. Belki de uzun süredir bastırdığınız ben nereye aitim duygusu yeniden yükseliyor. Bu bir kayıp değil, kendinizi yeniden tanımlama fırsatı, başkaları için değil artık kendiniz için yaşama zamanı. Zor bir gün 12 Aralık anlaşıldığı üzere bugünlerde dikkatli olmakta fayda var. Sevgili Başaklar, Aralık ayının ikinci yarısına girerken gökyüzü size açıkça şunu söylüyor. Artık zihnini değil, kalbini yönetmenin zamanı geldi. 15 Aralık'ta Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. Enerjiniz ve motivasyonunuz artıyor. Bu geçiş sizin 5. evinizi yani yaratıcılık, aşk, sahne, çocuklar ve özgüven alanınızı hareketlendiriyor. Mars Oğlak Burcu'nda kararlıdır, planlıdır, stratejik davranır. Bu yüzden bu dönemde tutkularınızı gerçeğe dönüştürmek için harika bir güç elde edersiniz. Yaratıcı bir projeye başlamak, aşk hayatınızda ciddileşmek veya bir hobi üzerinden gelir elde etmek mümkün. Ancak Mars'ın bu alandaki etkisi rekabeti de artırabilir. Birine duyduğunuz ilgi ya da bir projeye dair tutkunuz zaman zaman hırsa da dönüşebilir. Kendinizi kanıtlama isteğiniz yüksek olacak ama unutmayın Mars Oğlak Burcu'nda sabırla ilerlerseniz kazanırsınız. 20 Aralık'ta Yay burcunda gerçekleşecek bir yeni ayımız var. Sizin 4. evinizde yani ev, aile ve kökler alanınızda doğuyor. Güneş, Ay, Venüs ve Mars bu noktada kavuşum halinde olacaklar. Ev yaşamınızda büyük bir hareketliliğe işaret ediyor. Taşınma, dekorasyon, aile içinde önemli kararlar ya da geçmişte yüzleşme temaları gündeme gelebilir. Belki de aile ilişkilerinde bir dönüm noktasına geliyorsunuzdur. Ancak Balık burcundaki duran Neptün bu yeni aya kare açı yapıyor. Bu da demek oluyor ki ev, aile ve duygusal güvenlik konularında belirsizlikler, yanlış anlaşılmalar ya da fazla idealist beklentiler oluşabilir. Bir aile ferdini anlamakta zorlanabilirsiniz. Bir konuda gerçeği tam göremeyebilirsiniz. Bu yüzden yeni kararları hemen uygulamadan önce biraz zaman tanıyın. Neptün sis perdesi geçici bir etkidir. 1-2 hafta sonra netlik gelir. 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor. Bu geçiş sizin 5. evinize ışık getiriyor. Yani kalbiniz, yaratıcılığınız ve sahne enerjiniz yükseliyor. Artık kendinizi ifade etme zamanı. Ancak aynı gün Venüs ile Satürn arasında da bir kare açı var. Bu aşk ve ilişkiler alanında geçici bir mesafe yaratabilir. Partnerinizin beklentileriyle sizin ihtiyaçlarınız çelişebilir. Ama bu gerilim aslında ilişkinin dayanıklılığını test eder. Ciddi bir adım atmadan önce hem kalbinizden hem de aklınızdan onay alın. Venüs de Oğlak Burcu'nda aşk ve keyif alanınızda daha istikrarlı, derin ve kalıcı hale geliyor. Aşk yalnızca romantizm değil, artık birlikte bir şeyler inşa etme enerjisi de taşıyor. Sanatsal ve yaratıcı bir alanda da başarı elde edebilirsiniz. Özellikle ürettiklerinizi somut hale getirmek için bu dönem mükemmel. Ve 30 Aralık'ta Güneş, Mars, Venüs Oğlak Burcu'nda kavuşumda olacaklar. 5. evinizde. Bu çok güçlü bir birleşim. Aynı zamanda ay düğümleriyle de olumlu açılar alıyor. Kuzey ay düğümüyle üçgen, Güney ay düğümü ise sekstil açıda. Bu kaderin size kalbinin sesini dinle dediği bir zaman. Bir aşk ilişkisinde yeni bir döneme geçilebilir, ciddi bir bağ kurulabilir ya da geçmiş bir ilişkiyle ilgili nihai bir karar alabilirsiniz. Yaratıcı işler açısından da bu dönem adeta
altın renkli bir enerji fırsatı. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir fikir şimdi gerçek bir başarıya dönüşebilir. Ama unutmayın, Neptün'ün sis etkisi hala devam ediyor. İlişkilerde fazla idealist davranmak veya her şey mükemmel olacak beklentisi sizi hayal kırıklığına sürükleyebilir. Gerçek başarı, hayal ve gerçek arasındaki dengeyi bulduğunuzda gelecektir. Aralık ayının ikinci yarısı siz Başaklar için kalp merkezinden yaşamayı, tutkularınızı planla harmanlamayı öğretiyor. Gökyüzü size diyor ki aklınla inşa et, kalple yön ver. Sevgili Başaklar, Aralık ayı kalbiniz size yeni bir rota çizecek bu dönemde. Aşkta, yaratıcılıkta ve başarıda gerçek zafer planla tutkuyu birleştirdiğinizde geliyor. Yeni yıl sizi kalpten yeniden doğuracak. Mutlu, umutlu, huzurlu bir ay geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.